Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün sizlerle böyle inceli mini bir çanta çalışacağız. Aslında çok da mini olmadı bu çanta. Tabanını biraz geniş tutmuşum ben bu çantanın. İç hacmi oldukça büyük. Yükseklik ölçüsü 23 santim, enimiz 30 santim ve askı uzunluğum da 41 santim arkadaşlar. Tamamen doğaçlama çalışmış olduğum bir çanta. Bu çantamızın üstüne ben böyle inciler diktim. Siz isterseniz renkli boncuklar, kristal boncuklar ya da, pullar dikebilirsiniz. O sizin kendi zevkinize kalmış ama bu hâliyle bile çok güzel oldu. Ben içine astar diktim ve bir adet de çıt çıt taktım. Şu şekilde göstereyim. Biraz tok dursun diye içine bir, ip koydum ben. O yüzden bu kısmı böyle dolu dolu duruyor. Üst askı kısmını kalın yaptım ama, bu formu vermek için kalın yaptım arkadaşlar. Örerken şaşırmayın lütfen. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, çok sevinirim. Bu gönderimi beğenmeyi unutmayın lütfen. Gerekli olan bütün malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan, videoya başlamadan önce, bakabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Evet sevgili hanımlar, videoma başlayacağım. Ondan önce bir rafyamı tanıtmak istedim size. İthal rafya kullanacağım ben 100 gram. Herhangi bir markası yoktu. Sarma bir rafya bu ama ithal rafya diye aldım ben bunu. Gerçekten de zaten çok kaliteli bir dokusu var. Şöyle göstereyim size. Orta kalınlıkta bu rafyamız. 3,5 milim tığ kullanacağım bu çantamızı örerken ve şöyle de büyüklü küçüklü inciler kullanacağız çantamızı süslemede. Sizin elinizde hangi malzemeler varsa inci olur, böyle küçük renkli boncuklar olur. Yani bu sizin kendi zevkinize kalmış bir durum. Üst süslemesini siz kendi zevkinize göre ayarlayın lütfen. Ben bu çanta çok talep edildi diye birebir aynısını yapacağım. Onun için, ama siz istediğiniz gibi çantanızı süsleyebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle rafyamdan alıyorum. Birazcık pay bırakıyorum ucunda çünkü 3 boyutlu zincir yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle alıyorum. Bir zincir çektim buraya. Daha doğrusu kilit yaptım. Ve hemen bakın kalan ayırmış olduğum ipi tığımın üstüne atıp 3 boyutlu zincirimi yapmaya başlıyorum. Küçük bir taban çalışacağız. Şöyle 2, 3, 4, 5, 17, 18. Şimdi 18 tane zincirimizi çektik. Tamamen doğaçlama çalışıyorum arkadaşlar. Herhangi bir sayıya bağımlı değiliz. Doğaçlama bir çanta olacak bu. Hemen bir tane tek zincirimi çekiyorum. Bakın bu en son zincirimi yani 19. zincirimi tek çektim. Neden? Çünkü ilk baştaki kilit zincir gibi bu en sondaki zinciri de hesaplamayacağız. Şimdi tam şu kısımdan bakın şu ilk başağımdan arttırma yapacağım ben. Hemen batıyorum. Bu ipimizi de arada yürüteceğiz. Buraya birinci sık iğnemi yaptım. Hemen ikinciyi yapıyorum ve üçüncüyü yapıyorum. Bu ipi de arada yürüterek gelen başakların içine birer birer batıyoruz. Bu ilk sıradan arttırmamızı yapıyoruz hanımlar. 3 boyutlu zincirin amacı bu zaten. İlk sıradan hemen gelen başağa arttırma yapabilmek. Şu şekilde devam ediyorum ben. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi buraya da tekrardan bir arttırma yapacağım. Onun öncesinde bakın burası bizim ilk arttırma noktamız. Buraya bir işaretleyici takalım. Ben siyah takacağım. Hemen bir bakalım burada. Şu bizim ilk sık iğnemiz. Buna takacağız. Yani çantamızın tabanını bitirmek istediğimizde de yine bu siyah işaretleyicinin olduğu noktadan bitireceğiz. Oval bir taban yapıyoruz.
Hemen bakalım. Evet, şimdi bu son başağımızın içine yine 3 tane sık iğne yaptık. Bakın. Şimdi yine gelen ilmeklerden birer birer batarak devam ediyorum. Evet, yine sıramızın sonuna geldik ve burada bir arttırma yapacağız tekrardan. Bakın bu bizim geri dönüş zincirimizdi. Bunu hesaplamıyoruz. Buraya yapmış olduğumuz sık iğneleri hesaplayacağız. 3 tane aynı noktaya batmıştım biliyorsanız. Hemen bakın ilkine bir sık iğne, aynı noktaya bir sık iğne daha. Şimdi tabanımızı büyütmeye başlıyoruz. Hemen bakın ilk yapmış olduğum sık iğnemin içine işaretleyicimi taktım. Hemen yanındakine yine çift yapacağız. Bir sık iğne, aynı noktaya ikinci sık iğne. Burada arttırdığımız o 3 ilmeğin tepelerine çifter sık iğne yapacağız hanımlar. Yani toplamda 6 tane elimizde sık iğne olmuş olması gerekiyor bu tepe noktasındaki arttırma için. Şimdi bakın gelen başaklara tekrardan devam ediyoruz. Ve bu sıra sonunda tekrar görüşelim. Sıra sonuna geldim. Burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını şimdi burada da yapacağız. Şöyle ilk sık iğneme tepe noktasındaki ilk sık iğnemi 2 tane batıyorum. Bakın. Şimdi buraya da bir işaretleyici takabiliriz artık. Tepe noktasındaki 3 tane sık iğnenin üzerine 6 tane sık iğne yapacağız. Yani çift batacağız hanımlar. Dördüncüyü yaptım. Ve 3. sık iğneme gelip şu şekilde arttırmamı yaptım. Yani çift buraya, çift buraya, çift buraya. Şimdi yine gelen ilmeklerden devam ediyorum. Evet, tekrar arttırma noktamdayım. Hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. Şimdi burada bu sıramızın adı bir çift bir tek hanımlar. Hemen ilk ilmeğime çiftimi yapıyorum. Aynı başağın içine 2 tane sık iğnemi yaptım. Yine işaretleyicimi takıyorum ilkine. Hemen yanındaki başa tek yapıyorum. Yanındakine yine çift yapıyorum. Aynı noktaya 2 tane. Yanındakine tek yapıyorum. Ve yanındakine yine çift yapıyorum. Şimdi sayalım burada kaç tane çiftimiz var. İlkine çift yaptım. Birinci çiftim, ikinci çiftim ve üçüncü çiftim. Yani bu noktadaki arttırmamızı yapmış oluyoruz. Şimdi yine buradan dümdüz gelen ilmeklere batarak sıra sonuna kadar geleceğiz. Bakın aynısını burada da yapacağız hanımlar. İşaretleyicinin olduğu noktaya çift, yanındaki başağa tek. Bu kısma çift, bu kısma tek. Bu kısma çift diyerek tekrardan bakın bu noktaya geleceğiz. Yani bu ne yaptıysak burada aynısını bu tarafa da yapacağız. Videonun çok uzun olmaması adına arttırmaları sadece bir kere göstereceğim. Yani arttırmamızı yapacağız. Diğer tarafa da aynı arttırmayı yapıp tekrar burada buluşacağız. Evet, tekrar arttırma noktama geldim. Hemen işaretleyicimi çıkartıyorum. Bu sıramızın adı 2 tek bir çift hanımlar. Hemen 2 tane tekimi yapıyorum. Birinci tekim, yanındaki başağa geliyorum. İkinci tekim. Ve ilk yapmış olduğum
Teke batıyorum. Yine işaretleyicimi takıyorum. Çünkü o kısımları atlamamamız gerekiyor. Şimdi bu kısma bakın şuraya çift yapıyoruz. 2 tek, 1 çift. Çiftimizi yaptık. Yanına tekrar 2 tek yapıyoruz. Ve çiftimizi yapıyoruz. İkinci çift oldu bu arttırmamızda. Şimdi bu kısma 2 tane tek yapıyoruz. Ve üçüncü çiftimizi yapıyoruz. 2 tek, 1 çift. Ve yine gelen ilmeklerden örmeye devam ediyoruz. Şöyle göstereyim bakın. Gayet güzel ve muntazam gidiyor oval tabanımız. Şimdi burada ne yaptıysak aynısını bu tarafa da yapalım hanımlar. 2 tek 1 çift işaretleyiciyi taktığımız ilmekten itibaren yapıyoruz. 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift olarak devam ediyoruz. Yine burada da 3 tane çift olması gerekiyor tepe noktasında. Sonra bu kısmı yine dümdüz öreceğiz. Burada tekrar buluşalım. Buradaki arttırmamızı yapalım sevgili hanımlar. Tekrar geldik. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Evet, şimdi bu sıramızı nasıl başlayacağız onu söyleyeceğim size. Bir önceki sırada biliyorsunuz 2 tek 1 çift yaptık. Şimdi çifti ilk sıraya koymamız gerekiyor. Çiftlerin birbirinin üstüne denk gelmemesi için. O yüzden işaretleyiciyi çıkardığım noktaya hemen bir çift yapıyorum. Ve tekrar takıyorum. Ve bu çiftimizin yanına 3 tane tek yapacağız hanımlar. Yani bir çift 3 tek olacak bu sıramızın adı. Birinci tekim, ikinci tekim ve üçüncü tekim. Hemen yanına bir çift yapıyorum. Aynı noktaya çift batıyorum. Ve tekrar yanından birinci tekim, ikinci tekim ve üçüncü. Ve yine dördüncüye çift batıyorum. Yani bu tepe noktasında da 3 tane çiftimizi elde etmiş oluyoruz. Çiftle başladık. Bir çift 3 tek, bir çift 3 tek, bir çift. Şimdi yine tabii yanlış olmaması için yanından 3 tane tekini sayalım. 2 oldu ve bu da 3 oldu hanımlar. Bu kısımda da arttırmamızı tamamladık. Gelen ilmeklere yine birer birer batacağız. Birer tane sık iğne yapacağız. Tekrar bu işaretleyicimden itibaren bir çift 3 tek olarak bu kısmı da örüp tekrar burada buluşacağız. Evet, sıra sonuna geldik. Yine hemen işaretleyicimi çıkartıyorum. Bir önceki sırada çift başlamıştık biliyorsunuz. Şimdi burada bir kaydırma yapacağım ben. Yani çiftleri birbirlerinden uzaklaştıracağım. Bunun için de ne yapıyorum? Hemen bakın şuradan 1, 2 işaretleyicimi takacağım bu kısma. Ve 3. Bakın sadece burada 3 tane sık iğne yaptım. Tek yaptım yani 3 tek. Hemen bakın dördüncüye bir çift yapacağım. Şöyle bir çift. Hemen yanındakinden 4 tek yapacağım hanımlar. Yani bu sıramızın adı aslında bir çift 4 tekti. Sadece burada bir şaşırtma yaptık biz. Çiftler birbirinden uzaklaşsın diye buraya 3 tane tek yaptık. Çiftimizi yaptık ve burada bir tane tekimizi yaptık. İkinci tekimi de yapıyorum. Üçüncü tekim ve dördüncü tekim. Şimdi bu noktaya bir çift yapıyorum. Ve hemen yanından
Tekrar 4 tane tek yapıyorum. 5. ilmeğime de yine bir çift yapacağım. 3 tek, bir çift, 4 tek, bir çift, 4 tek. Şimdi tekrar yine bir çift yapıyorum. Bu da şu şekilde bakın, daha da güzel bir ovallik veriyor. Çiftler birbirinden uzaklaştığı zaman daha oval oluyoruz. Hemen yine yanından devam ediyorum. Şu şekilde gelen her bir başa tek sık iğne yapıyorum. Şimdi bu arttırma noktasında yaptığımız işlemin aynısını diğer tarafa da yapacağız hanımlar. Yani bu kısma da burada ne yapıyorsak aynısını yapacağız. Tekrar dönüp gelip burada görüşelim. Evet, biraz ışık açalım şimdi. Şöyle bakalım. Birazcık daha büyütelim tabanımızı bence. Hemen işaretleyicimi çıkartıyorum. Evet, buradan çift başlayalım hanımlar. Şöyle bir çiftimizi yapalım ve tekrar işaretleyicimizi takalım. Ve bu çiftimizin üstüne 5 tek sayıyoruz. Birinci tek, ikinci tek, üçüncü tek, dördüncü ve beşinci. Altıncıya tekrar çiftimizi yapalım. Yanına tekrar 5 adet tek yapıyoruz. Bakalım kaç oldu şimdi, bir sayalım. Çiftimiz burada 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar bir çift yapalım. Yanına tekrar 5 tek sayalım. Ve 5. Evet, bakın ne kadar muntazam oldu. Görüyor musunuz? Şimdi bir çift 5 tek bu sıramızın adı. Çiftimizi yaptık. Burada birinci çiftimiz, burada ikinci çiftimiz ve burada da üçüncü çiftimiz var. Şimdi yine gelen başaklara birer birer batarak bu kısımda da aynısını yapacağız. Aynı arttırmayı, yani bir çift 5 tek olarak başlayacağız. Sonra geleceğiz, burada tekrar görüşelim. Evet, bakın şöyle göstereyim. Gayet güzel bir görüntüsü oldu tabanımızın. Şimdi yine bu işaretleyicimi çıkarıyorum. Bu sırada sadece bir tane arttırma yapıyoruz hanımlar. Onu da nerelere yapacağız hemen size söyleyeyim. Bakın bu tepe noktalarına yapacağız. Yine çiftin üstüne gelmesin, ona dikkat edelim lütfen. Burada bakın şu ilmek mesela çift, biz şu noktaya yapalım arttırmamızı, yani aynı noktaya çift batacağız ama bunu sadece bir kere yapacağız. Hatta ben size şimdi göstereyim. Hemen işaretleyicimi çıkardım. Tepe noktasına kadar gelen her başa birer tane batıyorum. Tam tepe noktasında bir tanecik arttırma yapacağım. Şöyle. Dediğim gibi bakın burası çift. Biz burayı da geçelim. Şu şekilde. Tam bu noktaya bir tane çift yapalım.
Yani aynı noktaya 2 kere batıyoruz. Şöyle. İpim bir tık sert. O yüzden bazen ilmekleri çekerken zorluyor. Bir tane arttırmamı yaptım. Her gelen başa tek batıyorum. Şöyle göstereyim bakın. Bu kadar genişlik tabanımız için yeterli. Zaten burayı da dönüp geldikten sonra bir tık daha biliyorsunuz burası eninden de genişleyecek. Aynı işlemi burada da yapalım lütfen. Sadece tepe noktasında bir arttırma yapacağız. Çiftin üstüne gelmemesine özen gösterelim. Bir iki sıra kayabilir. Onda sıkıntı yok. Zaten onların hepsi arada kaybolacak. Sonra burada tekrar görüşelim sevgili hanımlar. Evet, yine başlangıç noktamıza geri geldik. Bakın. Şimdi ipimi burada koparmayacağım ben sevgili hanımlar. Normalde kopartırıp tepe noktasından başlarım. Bu çantada bunu yapmayacağım ama işaretleyicimi bir alt sıraya takıyorum. Bakın şöyle. Çantamı nerede bitireceğimi bilmek adına bu işaretleyiciyi yine burada tutacağız. Çünkü başlangıç noktamız işaretleyicimizin olduğu yer. Bakın şöyle göstereyim size. Zaten burayı her döndüğümüzde çantamız biraz daha büyüyecek. Yukarı doğru çıkarken de öyle, yani ilmek sayımız burada artacak ve buraya geldiğimizde eşitlenmiş olacak. O yüzden bu işaretleyicileri başlangıç noktanızda kalmasında fayda var. Hiç değilse çantanızı bitirme noktanızı bilirsiniz. İlmek eksiğiniz olmaması açısından. Şimdi ben hemen bir ütüleyeceğim bu tabanımı, sonra size bir ölçü vereceğim. Tabanımızı ütüledim. Bakın ne kadar muntazam olmuş. Gerçekten çok güzel bir taban oldu. Hemen size bir ölçü vereceğim. Örmüş olduğunuz iplerden farklılık olabileceği için, yani benim şu an örmüş olduğum rafya kalın bir rafya hanımlar. Siz kağıt iple örecekseniz bir iki sıra daha fazla yapmanız gerekebilir bu ölçünün üstüne. Çünkü daha ince olacağı için daha küçük bir taban olacaktır. Bakın şöyle 21 santim uzunluğu bu tabanımın. Hemen bir en ölçüsü de vereyim. Şöyle 11,5 santimde eni. Dediğim gibi farklı bir iple örecekseniz farklılık olacaktır taban ölçünüzde. Bunu aklınızda tutun lütfen. Yani tığ numaranız bile etkileyecektir bu ölçüleri. Ben kalın bir ipe küçük bir tığ, yarım numara küçük bir tığla örüyorum ki şu başaklar düzgün dursun diye. Ve şimdi buradan tekrar örmeye devam edeceğim. Dümdüz bundan sonra hiç arttırma yapmadan sık iğneler yapıyoruz. Gelen başaklara birer birer batacağız hanımlar. Zaten bir iki sıra sonra çukurlaşmaya başlayacaktır. Bakın, hatta bu sıradan bile çukurlaşmaya başladı. Şimdi yeteri kadar yükselttiğimizde tekrar görüşeceğiz. Ondan sonra da sap kısmını yapacağız hanımlar. Evet sevgili hanımlar, yeterince yükselttim ben. Şimdi size hemen bir santim vereceğim. Şöyle uç kısmından tuttuğumuzda bakın
17 santim yüksekliğimiz olmuş. Bu bizim için yeterli bir yükseklik. Çantamız zaten çok büyük bir çanta olmayacak. Hemen bir de en ölçüsü vermek istiyorum size. 30 santimde çantamızın eni. Şimdi bu çantamızın askı kısmına geçmeden önce yapmamız gerekenler, bu gövde kısmına incilerini dikeceğiz. Zaten çok fazla sık bir inci koymayacağız. Böyle asimetrik bir şekilde dağıtacağız incileri. Sonrasında da astarını dikmemiz gerekiyor hanımlar. Çünkü bu askı kısmına, sap kısmına geçtiğimizde astarı dikmek çok daha zor olacak. O yüzden askısını örmeden önce hem incilerini hem de astarını yerleştirmemiz gerekiyor bu çantamızın. Öncelikle inciden başlıyorum ben. Bakın şöyle elimde irili, ufaklı, büyüklü, küçüklü inciler var. Bunları istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Ve şöyle de bir iğne iplik var. İpin rengini ben çantaya yakın bir renk tercih ettim. Siz isterseniz hayalet bir ip de kullanabilirsiniz ya da yine bu tonlarda bir iplik de kullanabilirsiniz. Hemen bakın şöyle gelişi güzel bir tane incimi aldım. Gelişi güzel yapıyoruz hanımlar. Tabii öncelikle bir ipimi sabitleyeyim. Daha da kolay olsun derseniz bu incileri silikon yardımıyla da yapıştırabilirsiniz. Ben bir tık daha uzun ömürlü olsun diye dikmeyi tercih ediyorum. Hemen bakın şu başak kısmının orta kısmına yerleştirmeye çalışıyorum incimi. Bu biraz evet el oyalayacak bir iş. Onun için de size şimdi birkaç tane göstereceğim. Sonrasını çünkü kendim halletmem gerekiyor. Yoksa hepsini anlatacak olursam videomuz herhalde bir 3 saat olur. Şu şekilde bakın. Tekrar inciden geçiriyorum. İlla ince olmasına gerek yok. Dediğim gibi böyle istediğiniz renkte bir boncuk, kristal boncuk olur, ahşap boncuk olur. Nasıl arzu ederseniz. Son bir kez daha yapıyorum. Bu kadar yeterli. Hemen buradan. Hatta hiç ipimi koparmayayım. Şöyle aralardan yedirebilirim diye düşünüyorum. Bu başaklardan. Zaten ipimin rengi hasır rengine çok yakın bir renk. O yüzden sırıtmayacaktır. Evet. Şimdi buraya tekrar daha küçük bir inci koyuyorum. Bakalım. Hemen şöyle alttan sabitleyelim. Çantanızın yüksekliği 17 santim olunca bir ütüleyelim lütfen. Bu inci dikme işleminden önce ütülememiz gerekiyor. Sonrasında çünkü daha zor olacaktır ütülemek. Onun için öncesinde bu işlemi yapalım. Evet, bu da yeterli. Hemen şuraya bir kilit yapalım.
tekrar ipimizi yürütelim aralarda. Alt kısımdan da yürütebilirsiniz. Zaten astar dikeceğimiz için iç kısımda kalacak. O yüzden şöyle. Evet, bakalım bir. Şimdi buraya da bir tane büyük inci takalım. Evet, bu şekilde dediğim gibi böyle serpiştirerek incilerimizi dikeceğiz. Büyüklü, küçüklü istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tek ölçü bir zincir de inci de olabilir tabii ki. İlla büyük küçük olmasına gerek yok. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi ben bu incilerimi dikeceğim. Ondan sonrasında astarımı da dikeceğim. Bu sap kısmında tekrar görüşelim. Evet sevgili hanımlar, şimdi incilerimi ben diktim. Sap kısmını anlatacağım şimdi sizlere, nasıl bir sap öreceğimizi. İçine de bakın şöyle bir parlak materyali olan bir astar diktim. Hemen pratik bir şekilde astarını yerleştirdim. Şimdi de sap kısmına geçelim. Bunun için öncelikle ne yapıyoruz? Bakın şöyle sağ ve soldan öncelikle işaretimizi alıyoruz. İpimi ben burada koparmadım. Bu işaretleri de nasıl alıyoruz? Bakın şöyle çantamızı iyice düzeltiyoruz. Şu alt kısımlarını da bir sağa sola kaymasın diye. Çünkü askıyı kendisinden öreceğimiz için sonrasında o kötü görüntü olabilir. O yüzden hatta şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın tabanı zaten burası. Şöyle koyduğumuzda yine bu şekilde de bir ölçü alabilirsiniz. Bakın ben buralara ölçümü aldım zaten. Şimdi bu ağız çevresindeki ilmek sayım benim 76 hanımlar. Bu 76'yı tabii ki biz bu askı kısmı için böleceğiz. Şimdi bunu size nasıl yapacaksınız göstereyim. Bakın buradan ben işareti aldım demiştim. 76'da çiftin katları oluyor biliyorsunuz. Ona göre bir ölçü almamız gerekiyor. Şu kısmı bakın ipimi tam araya geçirdim. Şuradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Tam bu kısımdan itibaren biz askımızı örmeye başlayacağız. Şöyle hatta bir ilmekte bakın geriden ama asıl buradan başlayacağız şimdi. Burayı ilmeğimizi attıktan sonra işaretimizi alalım. Hatta şu arkaya ben işaretleyicimi takayım. Tekrar tekrar saymak durumunda kalmayalım. Hemen burada da bir sık iğnemi yapayım. Şu şekilde. Tam şu noktaya işaretleyicimi takacağım yine. Şimdi tekrar sayalım. İşaretleyicileri taktığımız ilmekler de bu sayıya dahil. Unutmayın lütfen. Bakın hemen buradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve en son şu iki ilmeğimiz 16 oluyor. Yani karşılıklı olduğu zaman da 8 8 oluyor hanımlar. Ben bu şekilde birleştirip saydığım için böyle bir ölçü aldım. Şimdi hemen buradan başlıyoruz.
Bu kısmı da bu tarafa geçtiğimizde ölçüsünü alarak devam edeceğiz. Hemen şöyle sık iğnemi yapıyorum. Evet, şöyle işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Şimdi çıkarabilirim işaretleyicimi. Hemen buraya da bir sık iğnemi yapıyorum ve bir zincir çekiyorum ve tersine dönüyorum. Bakın. Hemen bu dibine değil, bu kısmı batıyoruz hanımlar. Buraya değil. Şimdi de tersinden örüyoruz. Ve bu işaretleyicimi de çıkartıyorum. Buraya da bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Tekrar ön yüzünü çeviriyorum. Bu kısmı atlıyorum. Buraya batıyorum. İnciler biraz ses çıkarıyor sürterken. Kusura bakmayın. Şimdi burayı da tekrar bu başlangıç kısmımıza kadar örelim. Evet, sıra sonuna geldim. Hemen bakın şu son ilmeğime de batıyorum. Şöyle yine bir zincir çektim ve iç kısmına çevirdim. İlk sırayı atladım, ikinciyi. Bu kısmı da sıra sonuna kadar öreceğim. Tekrar sıra sonundayım ve çeviriyorum. Şimdi buradan kaç santim örelim? Hemen onu bir hesaplayalım. Metremi alıyorum. Şöyle bakalım. Bu sırayı da dönünce 5 santim oluyor burası. Biz ne kadar örelim? Şöyle 15 santim buradan, 16 santim desek şöyle yuvarlanacak. Evet hanımlar, burayı bir 16 santim örelim, sonra tekrar bir görüşelim. Evet, şimdi bakalım kaç santim olmuş. 16 santim olmuş. Bu tarafı şimdi bırakıyoruz. Diğer tarafından da hemen bir ölçü alıp diğer tarafımızdaki askı kısmımızı yapıyoruz. Bakın şöyle gelecek. Eksik kalırsa da buralardan örebiliriz hanımlar. Bu çok sıkıntı değil. Biraz önceki aldığımız ölçüyü buradan da alacağız. Zaten işaretimizi almıştık. İki kenardan hemen bakın şöyle yapayım. Buradan sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Tekrar yine işaretleyicimizi takalım. İşte ise ilk sırayı örene kadar. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tam kısım. Ve tam karşısına da bunu takalım.
Bunu çıkarabiliriz artık. Şimdi hemen bu kısımdan da başlayalım. Bir tane kilit yapalım. Bu askı kısmını da aynen diğer taraftaki askının birebir aynısı olacak hanımlar. Bu tarafı komple anlatmayacağım. Yine buradan da 16 santim öreceğiz. Bu kısma kadar, yani bu yükseklikte olacak. Aradaki kalan payımız da bu kadar. Şöyle göstereyim. Gayet de güzel, kullanılabilir bir ölçüde oldu. Şimdi bu tarafı da ben 16 santim öreceğim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Şimdi iki tarafı da bitirdim, askı kısmını. Askı birleştirmesini yapacağım. Onun öncesinde burayı 16 santim yapmıştık biliyorsunuz. Bu kısımları, iki tarafı da ben 20 santime tamamladım hanımlar. Çünkü bu askı tutma yerimiz kısa kaldı. O yüzden de kötü bir görüntü olmasın diye bir 4 santim daha arttırma yaptım. İki taraftan da karşılıklı olarak. Şimdi dikme işlemine geçelim. Hemen şöyle elimde plastik bir iğne var. Ona ipimi geçiriyorum. Ve karşılıklı gelecek şekilde ilmeklerimiz dikeceğim. Şöyle yapıyorum ben. Şu şekilde bakın. Hemen buradan ilk ilmeğimden başlıyorum. Bu ilmekler karşılıklı gelirse iyi olur. Çünkü sonrasında bir tarafı eksik veya fazla olmasın. Ben bu şekilde dikiyorum hanımlar. Sizin nasıl kolayınıza gelirse o şekilde dikin. İsterseniz kaydırma yaparak da birleştirebilirsiniz. Ya da bu şekilde bir iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu hem pratik oluyor. Bakalım. Evet, şöyle birleştirmemi yaptım. Bakın gayet güzel oldu. Çok da belli olmadı tabii. Biraz böyle sıkı sıkı yaptığımız için. Şimdi hemen şu ipimi buradan keseceğim. Diğerini de öyle. Çantamı şu şekilde açıyorum. Bu askı kısmını normalde dikeceğiz arkadaşlar. Şu kısımlarını.
Ama onun öncesinde, bir tane şöyle bir kaydırma gitmek istiyorum ben bu ağız kısmını. Hem görüntüsü çok güzel olur. Bakın şöyle göstereyim size. Hem de çok daha muntazam olacak. Şimdi öncelikle bir bu kısımlara kaydırmamızı yapalım. Sonra da dikme işlemini yapalım. Evet, şimdi tepe noktasından başlayacağım. Buradan hemen batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Tekrar bir kaydırma. Tekrar bir kaydırma. Gelen ilmek boşluklarına birer birer kaydırma yaparak devam edelim. Burası evet önlü arkalı sık iğne ama gayet de güzel yapılabiliyor. Bu kısma da kaydırma hanımlar. Hemen buradan da devam ediyorum. Bakın görüntü olarak böyle duracak. Evet, bakın tam bu köşede bu ilk sık iğnemiz var. Askıya çıkmış olduğumuz sık iğne. Burası da çantamızın ağız kısmı olan. Şimdi buradan hemen bir tane ve aynı noktaya ikinciyi battım. Ve bakın şöyle ikinci battığımı çıkartıyorum hanımlar. İkisinin içinden. Yani burayı tek ilmeğe düşürdüm. Aynı zamanda da bir yuvarlamış oldum. Diğer tarafta yine aynı işlemi size tekrar göstereyim. Yine kaydırma yapmaya devam ediyorum. Bu kısma kadar olan kısmını şöyle size göstereyim. Bakın. Gayet hoş bir görüntüsü var. Burayı da kaydırma yapacağım. Burada bu kısımda tekrar görüşelim. Evet, bu kısımda da geldim tekrar. Bakın şimdi aynı yere bir tane çantamın ağız kısmına batıp ilmek çıkarıyorum. Sonra askı kısmına çıkıp oradan da bir ilmek çıkarıyorum. Bakın bu ikinci almış olduğum ilmeği bu ikisinin içinden çıkarıyorum. Burayı bir yuvarlamış olduk şimdi. Aynen yanındaki boşluktan devam ediyorum. Bu şekilde. Şöyle baktığımızda gayet güzel bir şekilde toparlamış oluyoruz hanımlar. Şu kısımları özellikle. Şimdi burayı da öreceğim, burada bitireceğim. Sonra diğer tarafını yapacağım aynı şekilde. Tekrar aynı işlemi göstermeyeyim size. İki tarafı da kaydırma yapıyorum. Ondan sonra da askımızı birleştirmeye geçebiliriz. Şimdi bu iç kısımdaki kaydırmamızı bitirdiğimize göre artık bu kısımları birleştirmeye başlayabiliriz. Normal kendi ipiyle bu işlemi ben dikerek yapacağım hanımlar. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben dikmeyi daha çok uygun gördüm ve daha pratik açıkçası. Hemen bu gelen bakın şu kaydırmalarımızı alarak böyle aynı zamanda karşılıklı gelen ilmeğin de içinden geçerek dikişimi yapıyorum. Biraz kalın olduğu için tabii ki ipim böyle tek tek
geçirerek yapmam gerekiyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da hangi yöntem kolayınıza geliyorsa. Ben bu şekilde burayı dikeceğim. Burayı diktikten sonra da bu kısımlara da ince atacağız. Birkaç tane, çok abartı olmamasıyla tabii ki. Bu kısımlara da böyle 3-5 ince atarsak hem bir bütünlük olur hem de daha şık bir görüntü olur. O incilerimizi de diktikten sonra görüşelim. Evet sevgili hanımlar, çantamızın son hali bu durumda. Bu iç kısmını da diktim. Bakın şöyle birazcık şöyle yaparsak daha bir el formunu alıyor. Yani kullanımı daha rahat oluyor. Burası size ilk başta kalın gelmiş olabilir. Ama burayı diktikten sonra şu şekilde bakın. Şöyle yaparsanız taşıması oldukça kolaylaşıyor ve böyle burada kalın bir formda çok şık duruyor bu çantamızda. Her şeyini tamamladım. Şöyle çıt çıtını da diktim hanımlar ben. Hatta içine bir tane ip koydum şimdi desteklesin diye. Bu çantanın tabanına keçi kullanmadım bu arada. Bir tık böyle bir torbalanma olsun istedim. Çünkü bu tarz çantalara yakışıyor torbalanma. Onun dışında bakın son halimiz böyle. Ben çok beğendim. Kendime yaptım zaten bu çantayı. Bu yaz keyifle kullanacağım. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu çanta tarifimi. Hemen son bir ölçü vereceğim size. Hatta şu ipi şimdilik alalım içinden. O şekilde ölçü vereyim, tam olsun. Bakın bu şekilde. Tabandan itibaren şimdi ölçü vereceğim. Hemen şöyle tuttuğumda 22 santim, hatta iyice düzeltirsek 23 santim gibi bir yüksekliğimiz olmuş. Bu çantamızın bir de şu şekilde enini vereceğim. 30 santim eni. Hemen bir askı ölçüsü vermek istiyorum. Şöyle yuvarladığımda 41 santimde bu çantamızın askı kısmı. Çok fazla kola takmalık değil ama elde bilekte çok güzel taşınır. Şimdi videomu burada bitiriyorum sevgili hanımlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu gönderimi lütfen beğenin. Ve aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Gerekli olan bütün malzemeleri, ipim ne kadar gitti, kaç numara tığ kullandım, hepsini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Instagram'da da takip etmeyi unutmayın beni. Yine aynı isimle, Begizi ile Instagram'da da diğer çantalarımı ve daha detaylı görsellerini görebilirsiniz. Oradan da bakabilirsiniz yani. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.